Hiçbir gezegenin neredeyse yan yatarak döndüğünü duymuş muydunuz? Evet, Uranüs, Güneş sisteminin en sessiz ama en garip gezegenlerinden biri. Çünkü o, evrendeki hiçbir gezegenin yapmadığı bir şeyi yapıyor. Kendi ekseni üzerinde yan dönüyor. Peki ama neden? Neden Uranüs, tıpkı diğerleri gibi düzgün bir şekilde dönmek yerine, neredeyse yuvarlanır gibi Güneş'in etrafında ilerliyor? Uranüs'ün ekseni tam 98 derece eğik. Yani eğer Dünya bir top olsaydı, Uranüs adeta devrilmiş bir varil gibi dönerdi. Bu yüzden Uranüs'te mevsimler inanılmaz derecede uç noktalar yaşar. Bir kutup tam 42 yıl boyunca gündüz, diğer kutup ise 42 yıl boyunca gece yaşar. Yani Uranüs'te güneş battı dediğinizde bir daha doğması neredeyse yarım ömür sürer. Bilim insanları bu tuhaf eğikliğin sebebini hala tartışıyor. En çok kabul gören teoriye göre milyarlarca yıl önce dünya büyüklüğünde bir gezegen Uranüs'e çarptı. Bu çarpışma onun eksenini devirdi, hatta belki de iç yapısını tamamen alt üst etti. Ancak bazı yeni veriler bu hikayeye yeni bir katman ekliyor. Belki de Uranüs'e tek bir çarpışma değil, birden fazla küçük çarpışma yaşandı ve her biri bu garip dönüşün bir parçasını şekillendirdi. Ama Uranüs'ün gariplikleri bununla da bitmiyor. Dönme ekseni kadar manyetik alanı da sıra dışı. Düşünün, Dünya'nın manyetik alanı kabaca kutuplardan geçer. Ama Uranüs'te manyetik alan gezegenin merkezinden neredeyse 60 derece kayık. Yani Uranüs'te pusula tutsanız kuzey göstereceğine bambaşka bir yönü gösterebilir. Bazı bilim insanları bu garipliğin Uranüs'ün iç yapısındaki katmanların asimetrik olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ama hala kesin bir açıklama yok. Uranüs, adeta benim sırrımı çözmeye çalışmayın der gibi dönmeye devam ediyor. Bir de şu renk meselesi var. Uranüs'e baktığınızda o muazzam açık mavi-yeşil tonunu görürsünüz. Bu rengin sebebi atmosferinde bol miktarda bulunan metan gazı. Metan, kırmızı ışığı emer, mavi ve yeşil ışığı ise yansıtır. Ama ilginçtir ki aynı metanı barındıran Neptün çok daha koyu mavidir. Bu fark bilim insanlarını hala düşündürür. Belki de Uranüs'ün üst atmosferindeki ince bulut tabakaları ışığı farklı şekilde dağıtıyor. Belki de altında gizli bir kimyasal süreç var, henüz anlamadığımız bir mekanizma. Ve burada ilginç bir bağlantı doğuyor. Satürn ve Jüpiter'de bahsettiğimiz metal hidrojen katmanları Uranüs'te o kadar yoğun değil. Bu yüzden Uranüs'ün içi Jüpiter kadar güçlü bir enerji üretmiyor. Ama buna rağmen manyetik alanı neredeyse kaotik bir şekilde varlığını sürdürüyor. Sanki iç yapısı tamamen başka bir düzene göre tasarlanmış gibi. Bu noktada hemen Jüpiter videosunu da izleyebilirsiniz. Orada metal hidrojenin manyetik alan üzerindeki etkisini detaylıca açıklamıştık. Tüm bu veriler ışığında Uranüs bilim dünyası için bir bilmece gibi. Bir yandan kaos içinde dönüyor gibi görünüyor ama diğer yandan son derece dengeli bir yörüngede ilerliyor. Bir kutbu 42 yıl boyunca donarken diğeri güneş ışığıyla yıkanıyor. Yani bir ucunda ölüm sessizliği, diğer ucunda enerji fırtınası var. Ama Uranüs bu ikisini mükemmel bir denge içinde taşımayı başarıyor. Ve belki de bu evrenin en büyük mucizelerinden biri, kaosun içinde bile şaşmaz bir düzenin varlığı. Bilim bunu denge olarak tanımlar. Ama biz bu düzenin tesadüf olamayacak kadar kusursuz olduğunu biliyoruz. Her hafta aklına ve kalbine dokunan videolar için abone olmayı unutma.